Söğütlü. Emredin paşam. Vaziyet nedir? Paşam bir hareket yok. Kralları gelmeden çıkmayacaklarını söylediler. Söğütlü. Sen silahını bana ver. Konuşmak istediğimizi söyle. Paşalar geldi. Müzakere edeceğiz. Asker! İndirin silahları! Bu iş daha fazla uzamadan teslim olun. Rehin tuttuğunuz askerimizi derhal serbest bırakın. Eğer teslim olursanız sadece bayrağı indiren asker yargılanacak. Diğer askerler emniyetli bir şekilde sefarete gidecek. Teslim olmayacağız. Biz ancak kralımızdan emir alırız. O gelmeden de buradan çıkmayacağız. Hekim efendi yaralı askere bakmaya geldi. Ellerini kaldırsın gelsin. Arayın şunu. Alın. Doktor yarana bakacak. Evvela rehineyi tetkik edeceğim. Emir böyle. Yaran var mı? Hünkârımıza söyle. Anlaşmayı bozmak için yapmışlar. Ben iyiyim, sen yaralıya bak. Yavaş, yavaş. İyi misin? Burası neresi şehzadem? Halamın evi. Bir müddet burada rahatça kalabilirsin. Şehzadem? Fehmi. Halam yok mu? Burada. Biz de az önce geldik saraydan. Kimmiş gelen Fehmi? Abdülkadir, Firuze. Hastaneden geliyoruz hala. Firuze'ye bir müddet burada kalabileceğini söyledi. Sen öyle münasip gördüysen tabii olur. Yalnız Bidar kadının bu durumdan haberi var mı? Malum annenle Yıldız'ımız hiçbir zaman barışmadı. Eğer ona muhalefeten bir şey yapıyorsan bilmek isterim. Validem de vakti geldiğinde öğrenir.
Buyurun. Nedir vaziyet? Hünkâr, Alman askerler arkadaşlarının cezalandırılmaması sözü verildiği takdirde teslim olacaklarını, Murat Efendi'yi de bırakacaklarını söylüyorlar. Katiyen olmaz. Tarihin hiçbir vaktinde bayrağımıza el uzatanı cezasız bırakmamışız. Murat Efendi'nin vaziyeti nasıl, iyi midir? Murat Efendi iyi hünkâr. Bayrağa el uzatan askerin gayesinin imparatorun gelmesini engellemek olduğunu söylüyor. Bu işi yaptığı için de üzgün. Üzülmesin evladım. Elleri dert görmesin. Bu milletin namusuna el uzatana kim kurşun sıktıysa elleri dert görmesin. Hünkâr, Alman sefer huzurunuza kabulü bekler. Gelsin. İmparator Wilhelm'in kararı kesindir. Askerlerini yalnız bırakmayacağını söylerler. Bayrağımıza el uzatan o kalleşi hala ordularında bir asker olarak mı görürler? Niçin susarsınız? Bu sual sizin diplomatik zekanızın bir oyunu. Bu suale evet dersem, bayrak hadisesinin Alman imparatoru tarafından yapıldığını kabul etmiş olurum. Hayır dersem ise o askerimizi reddetmiş ve sizin tarafınızdan mahkeme edilmesini kabul etmiş olurum. Akıllı bir adamsınız. Akıllıca davranın. İlişkilerimizin bozulması kimsenin işine gelmez. İmparator inadından vazgeçsin. Gemisine binip buraya gelsin. Mahkemede askerinizin bu emri kimden aldığını, bu işi niçin yaptığını birlikte öğrenelim. İmparator Wilhelm eğer payitahta gelmesi için müsait şartların oluşmayacağını anlarsa ziyaretini Kudüs'e giderek tamamlayacaktır. Benim denizimden geçip hiçbir yere gidemezsiniz. Akıllı olunuz. O askerin hedefi sadece bizim bayrağımız değil, sizin de bayrağınız. İki devletin bir araya gelmesine mani olmak isterler. Ben ne yapabilirim hünkârım? Arada kalmış vaziyetteyim, beni de anlayın. İyi niyetiniz ortada. Öyleyse bu askerin kim olduğuna, niçin böyle bir şey yaptığına dair bir rapor hazırlayınız. Bu hainin arkasındakileri beraber ortaya çıkaralım. Emredersiniz hünkârım. Emredersiniz. Sultanım. Yüzünü böyle gülerken görmek ne güzel. Giderken pek neşen yoktu. Ben de hem halini hatırını sorayım, hem de sana tatlı getireyim dedim. Şekerpare sever misin? Sevmem. Zahmet etmişsin.
Anladım. Belki daha sonra tadına bakmak istersin. Müsaadenizle. Valideniz endişelenmekte haklı. Ben sizi yeterince mutlu edemedim. Hayır. Doğru değil bu. Sırf yanımdaki varlığım bile beni dünyadaki en mutlu insan etmek için kafi. Ben sizin yanınızda durmayı bile hak etmiyorum. Daha önce de söyledim. Size layık olamadığımı düşünüyorum. Hele şu son günlerde yaşananlar. Hepsi sadece talihsizlik. Hayır. Hayır. Hepsi benim hatam. Belki de en münasibi uzak bir göreve tayinimi isteyip saraydan uzaklaşmak olacak. Yapma bunu. Sakın. Sakın bir daha böyle bir şeyden bahsetme. Tüm bunları annem yüzünden söylüyorsun. Bence siz de validenizi dinlemelisiniz. Ben kalbimin sesini dinlemeyi tercih ediyorum. Ve kalbim sadece senin için atıyor. Tutuklanman, zindana düşmen, alacaklıların. Hiçbiri. Ama hiçbiri umurumda değil. Hiçbiri sana olan sevgimi zerre etkileyemez. Ben seni seviyorum Kemalettin. Ben seni canımdan öte seviyorum. Baban geliyor. Babam? Sultanım, Aksi bir vaziyet mi var? Bırakmadılar mı Murat Efendi'yi? Tahsin Paşa ile kışladıklarla konuşup bir uzlaşma sağlarız diye düşünüyorduk. Lakin Lakin anlaşılan meseleyi başka yollardan çözmemiz icap edecek. kışlaya girip ellerinden Murat Efendi'yi alalım. Ne yapmak icap ediyorsa ben yaparım. Hayır. Bu vaziyette olmaz. Henüz iyileşmedin. Endişe etmeyin. Sultanım. Müsaadenizle. Pederim. Sultanım. Naime Sultan haklı. Bu şekilde gelmen doğru değil. Yaralısın. Hayatın tehlikeye atamazsın. Hayatım? Benim de hayatım kalmadı ki baba. Ölmek benim için felaket değil. Ancak kurtuluş olur. Öldürün şu herifi. Sen hak ettin o kurşunu. Ne diye saldırdın bayraklarına? Neyse ki arkadaşların senin gibi düşünmüyor. Alman askerlerin yüz karası sensin demek. Şerefsiz. Oturun! Oturun! Oturun dedim.
Vaziyet. Aynı hünkârım. Teslim olmamakta diretirler. Murat Efendi'yi bir zarar gelmeden oradan çıkarabilir miyiz? Biraz zor. Ben çıkartırım hünkârım. Murat Efendi'ye de zarar gelmez. Lakin yalnız girmem gerekir. Oraya tek başına girersen ya rehin kalırsın ya da ölürsün. Merak etmeyiniz. Arka taraftan gireceğim. Kapıda beni kollayacak askerler de olur. Öyle değil mi Söğütlü? Koruruz. Lakin İçeri girdiğim zaman sahte bir harekat düzenlenir. Dikkatler oraya kesilir. Ben de içeriye Murat Efendi'nin tutulduğu yere kadar girerim. Sonrası 2 kişiyiz zaten. Kendine güveniyor musun evladım? Evelallah hünkârım. Eyvallah. O vakit Murat Efendi'yi alırken bayrağı el uzatan alçağı unutmayınız. Ona bu emri kimin verdiğini, niçin bunu yaptığını bir an evvel öğrenmeliyiz. İnşallah hünkârım, inşallah. Burada biraz istirahat edersin. Bir ihtiyacın olursa Fatma'ya söyle. Teşekkür ederim. Bunu yeğenim Abdülkadir için yapıyorum. Senin için değil. Bu yaptığın iyiliği unutmayacağım hala. İnşallah sana kötülük yapmıyorumdur Abdülkadir. Annem bu kızı istemiyor. Haklı sebepleri de yok değil. Firuze iyi bir kız. Lakin annen böyle düşünmüyor. Bidar kadın eğer birinden hoşlanmadıysa onu aksine ikna etmek çok zor. Bilirsin. Ben de ne yaptıysam aramızdaki husumeti bir türlü gideremedim. Firuze'yi asla kabul etmeyecektir. Bu kızla ilgili boşuna hayaller kurma. Firuze ile görüşmek için validemden izin alacak değilim. Hekimin söylediği ilaçları hazırlatıyorum. Tamam. İnşallah Bidar kadın onun burada olduğunu bilmiyordur. Merak etme hala. Tüm mesuliyet bana ait. Sultanım, emrettiğiniz gibi şehzademizi izledim. Netice? Şehzademiz evvela hastaneye gittiler. Sonra Firuze Kalfa ile birlikte çıktılar. Firuze. Nereye gittiler peki? Mahmut Paşa'nın evine. Mahmut Paşa'nın evine. Evet sultan. Çıkabilirsin. Seniha Sultan. Demek bunu da yaptın ha. Beni çiğneyip o yılanı evine aldın. Hünkârım, Alman sefiriyle konuştum. Askeri tetkik etmişler. Vaziyet? Hünkârım, takımın içindeki 2 Katolik askerden biri. Wilhelm protestandır. Lutherci. Ordusunun geneli protestan askerlerden müteşekkil. Lakin hususi koruma ekibine giren 2 Katolik asker. Hünkârım, bu asker Katolik olduğu için mi yaptı bu işi? Hayır. Lakin onu inancıyla yakalamış olabilirler. Katolik ise sabah onu secdeydi. Düşünelim ki bizim Almanlarla bir araya gelmemizi kimler istemez? Kimse istemez hünkârım. Fransızlar, İtalyanlar, Ruslar, İngilizler. Müttefik olduğumuz takdirde kendilerini zora gireceğini bilirler. Kaiser Wilhelm de işte bunu göremez. Bu krizi çözmeliyiz paşa. Nasıl hünkâr? Osman Paşa, Kışla'ya harekat başlatacak.
Ondan sonra da bu 2 Katolik askerden bunları niçin yaptıklarına dair malumat alacağız. Hünkâr, ikincisi de mi işin içinde? Olabilir. Hünkâr, meseleyi suhuletle çözsek Alman imparatoru gelmemekte diretiyor. Paşa, bayrağımıza hakaret eden birisini asla bırakamayız. Bu meseleyi diplomatik yollarla çözeceğiz. Naime? Kötü bir şey mi oldu? Evet Hatice. Çok kötü bir şey oldu. Kemalettin. Ne olmuş Kemalettin Paşa'ya? Çok tehlikeli bir vazife üstlendi. Gitti. Onun ölmesinden korkuyorum. Ne vazifesi Naime, anlatsana. Alman askerlerinin bulunduğu kışlada Murat Efendi'yi esir almışlar. O da onu kurtarmak için operasyona katıldı. Daha yarısı iyileşmedi. Vaziyeti hiç iyi değil. Delilik bu. Ölüme meydan okumak. Aynen öyle. İçimde çok kötü bir his var Hatice. Çok kötü bir his var. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum. Ona bir şey olursa ben ne yaparım? Bir bölük asker arka taraftan içeri girecek. Söğütlü, sen bu bölüğün başında olacaksın. Emredersiniz paşam. Diğer bölük, Söğütlü'nün askerleri içeri girmeden hamle yapmasın. İçeride rehin tutulan askerimiz var. Onun canı her şeyden kıymetli. Dikkatli olun. Kemalettin Paşa da... Asker! Harekat hazırlanın! Dur! At silahını. Tamam, sakin. At dedim. Tamam, sakin. Tamam. Sakin. Bırakıyorum silahı. Ne oluyor? Ses dışarıdan geldi. Allah'ım askerlerimizi bize bağışla. Murat'a yardım et. Dikkat edin! Herkes tetikte kalsın! Mevzi alın, hadi! Ne yapacağını biliyorsun. Dikkatli ol. İndirsin onu! Teslim olun! Siz indirin silahlarınızı! İndirin silahlarınızı ve teslim olun! Bırakın silahları! Teslim olun!
İndir silahını! İndirin silahlarınızı! Asıl siz indirin silahlarınızı! İndirin! Sakın kıpırdama. Gördüğüm kadarıyla tek silahın, 2 hedefin var. Ya Murat Efendi'yi öldüreceksin ya beni. Geride kalan da haliyle seni öldürecek. Ben tek silahla ikinizi de indiririm. Öyle mi? Hadi görelim maharetini. Sık. Paşam sakın. İndir silahı. Sık. İndir silahı! İndir silahı! Hadi! Anne. Kızım, ne oldu sana? Alman askerlerine yapılacak olan baskında Kemalettin'de görev aldı. Ne var bunda bu kadar endişelenecek Naimeciğim? Henüz iyileşmedi. Üstelik çok tehlikeli. Naime, Kemalettin Paşa iyi bir asker. Aklı başında, yetişkin bir adam. Eminim böyle bir göreve talip olduysa vardır bir bildiği. Kemalettin ölüme giderken nasıl bu kadar kayıtsız kalabiliyorsun? Ben kayıtsız değilim ama sen biraz fazla mı evhamlısın acaba? Benden sakladığım bir şey olduğunu düşünüyorum. Bak Naime. Evladım. Ben Kemalettin Paşa'nın seni bir ömür boyu bedbaht etmesinden korkuyorum. Ben Kemalettin'in bana vereceği acıya da talibim anne. Onunla sadece mutlu olmak için evlenmiyorum ben. Onunla yaşayıp, onunla yaşlanıp, onunla ölmek istiyorum. Ondan gelecek ne eza, ne cefa varsa çekmeye razıyım ben. O zaman kızım, ne soracaksan Kemalettin'e sor. Gözlerinin içine bak ve senin hissiyatının karşılığı onda da var mı? Sor kendisine. Sağ ol paşam. İyi misin paşa? İyiyim paşam. Hekim efendi yarasına bakın. Merak etmeyin. Eski yaram sızladı sadece o kadar. Ağlıyor musun sen? Ağlamıyorum. Öldü mü sandın yoksa? Hayır. Sadece endişelendim. Merak etme. Sen bana ilanı aşk etmeden ölmem ben. O zaman çok uzun yaşayacaksın. Bütün Alman askerleri tutuklandı. Neden bu kadar keyiflisin? Kazandılar. Ben oyun içinde oyun kurarım Vladimir. Daha kimse kazanmadı. Şimdiki planın ne? Elhamdülillah. İyisin ya. İyiyim hünkârım, iyiyim. Lakin mahcubum. Devletin başını belaya soktum. Eğer o bayrağın yakılmasına müsaade etseydin,
Biz senin başına bela açardık Murat Efendi. Yine de Alman imparatoru gelecekken olmasını isteyeceğimiz son şey oldu hünkârım. Zaten türlü türlü belayla uğraşıyorsunuz. Üstüne bir de bu. Düşünsene Murat Efendi. Ya düşmanımız olmasaydı? İyi mi olurdu? Anlamadım hünkârım. Türlü türlü düşmanımız var diye şikayet ederiz. Ya olmasaydı? Dünyada bunca zalim var. Ya bu zalimlerden hiçbiri bizim düşmanımız olmasaydı? İyi mi olurdu? Demek inandığımız hakikat ki zalimler bizim karşımızda dururlar. Doğru dersiniz hünkârım. Bize düşen seferdir. Zafer ya bulunur ya bulunmaz. Bu Alman askerlerin hepsi zindanda mıdır? Hepsi alındı hünkârım. Bu bayrağa el uzatan alçak dışındaki askerlerin tavrı nasıldı? Hepsi durumdan rahatsızdı. Arkadaşlarının yaptığının hata olduğunu farkındalardı. Lakin hünkârım, askerliğin gereği işte. Omuz verdiğin arkadaşın hata dahi yapsa onu korursun. Öyleyse diğer askerler serbest kalabilirler. Lakin bayrağı yakan farklı. Katolikmiş. Bir malumatım yok hünkârım. Onu bu işe iten inancı olsa gerek. Diğerlerinden farkı bu. Sadece o mu Katolikmiş hünkârım? Hayır, biri daha var. Onunla alakalı malumatı Tahsin Paşa'dan alabilirsin. İkisini de sorgula. Maksadımız bu kalleşliği kimin emriyle yaptı? Niçin yaptı öğrenmek. Emredersiniz hünkârım. Abdülhamit ve Wilhelm görüşürse bütün meseleyi çözerler. Ve biz yine kaybederiz. Vladimir, Abdülhamit asla Wilhelm'le görüşemeyecek. Nasıl olacak bu? Abdülhamit, Wilhelm'i payitahta getirmeyi başarsa bile Almanya-Osmanlı ilişkisi bir daha asla düzelmeyecek kadar bozulacak. Yapacak mısın? Hünkâr Hazretleri, beklenen oldu. Maalesef Kaiser Wilhelm payitahtı ziyaretinden vazgeçti. Askerleri tutuklamaktaki ısrarınızın neticesidir. Bak Sefir Efendi. Bizi tanı. Tanı ki bir daha aynı meselelerle karşı karşıya kaldığımız vakit ne yapacağını bil. Biz Türklerin eli kılıç sallamaya pek maharetlidir. Ama aynı el dostunun yarasını sarmakta da mahirdir. Tuttuğumuz eli bırakmayız. Verdiğimiz sözden dönmeyiz. Bizim tarlada çalışan erkeğimiz orağı silah gibi tutar. Elekte un eleyen kadınını görsen sanki elinde elek değil de ok, yay varmış gibidir. Otururken bile ata biner gibi otururuz. Biz ölmeyi biliriz. Namusumuz, toprağımız, bayrağımız, dinimiz için öyle güzel ölürüz ki. Bir de bu kıymetler için yaşayanları düşünün. Bizleri bilin. Biz böyleyiz. Ama askerleri esir aldınız. Ruslarla Poltava'da savaşıp yenilen İsveç kralı Demirbaş Şarl da Türklere sığınmıştı. Ne der bilir misin Türkler için? Hayır hünkârım. Poltava'da esir oluyordum Ruslara karşı. Bu benim için bir ölümdü. Kurtuldum. Bu nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi. Önümde su, ardımda düşman. Tepemde cehennemler püsküren güneş. Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu. Yine kurtuldum.
Fakat bugün Türklerin esiriyim. Demirin, suyun, ateşin yapamadığını onlar bana yaptılar ve beni esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok. Zindanda da değilim. İstediğimi yapıyorum. Fakat bu sefer de şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Bu kadar âlicenap, bu kadar nazik, bu kadar asil bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak bilsen ne kadar tatlı. İşte bize karşı ihanet etmeyen, lakin kaderin bize teslim ettiği kişilerin vaziyeti budur. Askerleriniz de bugün bundan farklı değildir. Sizlerin ne kadar âlicenap olduğunu biliyorum. Ancak sizin bu husustaki hassasiyetlerinizi Kaiser Wilhelm'e anlatamıyorum. Bağışlayın. Wilhelm payitahta gelmiyor. Kudüs'e gidiyor hacı olmak için. Ziyaretini orada tamamlayıp geri dönecek. Gidemez. İşte Kudüs'ün anahtarı. Bir vakitler Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın eline geçen, sonra Yavuz Sultan Selim Han'ın emanetine geçen bu anahtar bugün bizdedir. Kudüs'ün hadimi de, hakimi de biziz. Bizden icazet almadan kralınız Kudüs'e adım atamaz. İmparatorunuza aynen bunu söyleyiniz. Dediklerinizi aynen ileteceğim. Umarım Kaiser Wilhelm sizin gibi bir dostundan olmaz, Hünkâr Hazretleri. Keşke sizin için çalışsaydım. Siz hakkaniyetli bir adamsınız. Hünkâr, keşke bu adam gibi herkes sizin kıymetinizi bilse. Sen ne kadar basiretsiz bir adamsın Kemalettin Paşa! Ölmeyi bile beceremiyorsun. Sakın bir delilik yapmaya kalkmayın. Bırakın artık o evliliği. Hatice buraya geldiğinizi asla bilmeyecek. Siz de söylemeyeceksiniz. Bırakın mutlu olmaya çalışsın. Kafasından atsın sizi. Biraz da olsa evliliğine bir şans versin, ne olur bırakın. Allah'ım ne olur yardım et bana. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Eğer Naime'yi bir ömür boyu bedbaht edecekseniz buralardan çekip gitmeniz en doğrusu olur. Ben kalbimi sizin dinlemeyi tercih ediyorum. Seni tercih etmeyi kalbim sadece senin için atıyor. Ben seni seviyorum Kemalettin. Ben seni canımdan öte seviyorum. Düğünümüzde kırmızı bir gelinlik giyeceğim. Gözlerini benden alamayacaksın. Kırmızıya ne hacet sultanım? Ben gözlerimi zaten sizin üzerinizden alamıyorum. Bırakın mutlu olmaya çalışsın. Artık sizi aklından çıkarsın. Bir kızımız olsun. Senin gibi göz kamaştırsın.
Bırakın artık o evliliği. Siz benim kızıma asla Seni seviyorum Kemal. Bir oğlunuz olsun. Çekin gidin buralardan. Canım, de seviyorum. Sen beni görmemeye dayanabilecek misin?